Merhaba sevgili seyircilerim, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için böyle kahvenin yanında yiyebileceğiniz bademli, çikolatalı çok özel bir ikramlık hazırlayacağım sevgili seyircilerim. Tarifimizde 2 su bardağı kremaya ihtiyacımız var. Yemekler için kullanılan şekersiz süt reyonunda satılan kremadan 200 gram badem var. Kabuğu ayıklanmış. Kabuklu olursa suda haşlayıp kabuklarını ayıklayabilirsiniz. 2 çorba kaşığı kakao, 100 gram bitter veya sütlü çikolata. Benim baktım mutfağımda, dolabımda sütlü var. Sütlü de olur. 1 su bardağı da toz şeker veya esmer şeker. Her ikisi de olur sevgili seyircilerim. Şimdi öncelikle bademi hemen yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine alıyorum. Fırında bir 10 dakika kadar kızartacağım. Böyle çıtır çıtır olan bademler olacak. Şöyle hemen yayıyoruz. Cevizlisi olur, fındıklısı olur sevgili seyircilerim. Alternatif sunma adına söylüyorum. Mutfağınızda bu saydıklarımdan hangisi varsa olur. Antep fıstığı da olabilir. Allah ne verdiyse imkanlarınız ölçüsünde yapabileceğiniz güzel bir tatlı olacak. Fırınımız 160 derecede. Hemen fırına attım. Bir 10 dakika orada şöyle çıtır çıtır olsunlar istiyorum. Evet, şimdi ilk tarifimizde bademi hemen fırına gönderdikten sonra ocağa geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen ocağımızın ateşini yakıyorum. Evet, burada 1 su bardağı esmer şeker koydum. Ama normal toz şeker de olur. Her ikisi de olur. Evet, 1 su bardağı şekeri döktükten sonra hemen şöyle buranın üzerine sevgili seyircilerim krema geliyor. Kremamız 2 su bardağı, 400 ml şu anda. Evet, sevgiyle şu anda şeker, krema geldi mi? Geldi. Son damlasına kadar alıyorum, israf olmasın. Evet, şimdi buraya 2 çorba kaşığı kakao ekliyorum üzerine. Sevgiyle iniyor. İner misin canım? Evet, 2 çorba kaşığı kakao ile koyduktan sonra çırpma teli ile karıştırarak kıvamını yoğunlaştırana kadar kaynatıyoruz. Değerli seyircilerim, şimdi bademler 10 dakika 160 derecelik fırında, ısıtılmış fırında birazcık kızarttım bakın. Çok güzel oldular. Şimdi bak, şuradakiler renk almış. Şurada 1-2 tane beyazlar var. Aradaki farkı görebilelim diye sizlerle bunu paylaştım. Güzel, çok aşırı tutmayalım. Kururlar. Bak, çıtır çıtır ediyorlar şu anda. Evet efendim, şimdi burada krema, şeker, kakao kaynamaya başladı. 10 dakikadır kaynıyor şu anda. Kıvam giderek yoğunlaşmaya başladı. Burası tamamen kıvam yoğunlaşmış, bağlayıcı bir özelliğe sahip olana kadar kaynatıyoruz. Tüm detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Bak, şimdi yavaş yavaş koyulup başladı. Şeker yoğunlaştırıyor. Krema da kaynayınca koyulaşan bir malzeme olduğu için kakao ile şu anda üçü kaynıyor şu anda. Kıvam koyulaşana kadar. Koyulaşmaya başladığı anda çikolatasını ilave edeceğim içerisine. Az kaldı. Bir 5 dakikası var. Evet, şimdi özel tatlımızın tam 15 dakika oldu. Orta ateşte kaynıyor. Kıvamı bakın, görüyor musunuz? Yoğunlaşmaya başladı sevgili seyircilerim. Bu kıvama gelince hemen çikolatasını ilave ediyorum üzerine kırıp. Parça çikolataları da atayım. Çikolatalar da erisin içerisinde. Buradan sonra koyulaşmaya başlayacak. İyice koyulaştığını göreceğiz şimdi. Aşama aşama. İster bitter ister sütlü çikolata, her ikisi de olabilir. Tamamen sertleşmiş, böyle karamelize olmuş bir tat ortaya çıkacak. Özel bir kıvam olacak. Şimdi göreceğiz az sonra.
Özel bir tatlı dedik. Tatlımızı sürekli karıştırarak şu anda saatime bakıyorum. Tam 25 dakika oldu kıymetli seyircilerim. Kıvamı macun kıvamına gelinceye kadar bakın. Bademleri görüyoruz. Görüyor musunuz? Bak görüntünün güzelliğine bakın. Geniş bir tencere seçin. Kolay karıştırabilmeniz için. Dar bir tencere olursa zorlanırsınız. Bakın geniş tencerede kolay kolay karıştırdım sevgili seyircilerim. Şimdi ocaktan aldım. Yine karıştırmaya devam ediyorum. Şu anda parlaklığı gayet güzel. Bu kalorisi yüksek. Bayağı bir yüksek enerji veren bir tatlı oluyor aynı zamanda. Çocuklarımızın da seveceği güzel bir tatlı ortaya çıkarttık. Şimdi ilk sıcaklığını hemen şurada şöyle çıkarttırıveriyorum. Ondan sonra hemen kağıda alıp rulo şekline getireceğim. Yani uzun bir fitil haline getirip saracağız ondan sonra da. Canım benim, ilk sıcaklığını çıkar mı lütfen? Şöyle seyircilerime bir göstereyim. Gel bakalım canım, gel. Gel. Hoppa! İşte kıvam böyle. Sevgili seyircilerim, görüyor musunuz? Macun kıvamında. Gayet koyu. Oldukça koyu. Şimdi giderek soğumaya başlayınca daha da koyulaşmış olacak. Şimdi tezgaha hemen bir kağıt sereyim. Kağıdın üzerine alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiklerimize güzel güzel tatlar olsun. Bu düşünceyle, bu sevgiyle yola çıkıp hazırlığa geçtik sevgili seyircilerim. Bakın geliyor şimdi. Ağır ağır geliyor bakın. Akıyor. Bir lezzet akıyor. İçi bademli veya cevizli veya Antep fıstıklı, fındıklısını hepsini hazırlayabilirsiniz. Çok güzel bir tatlı. Çünkü özel bir tatlı sevgili seyircilerim bu tatlı. Tenceresinde hiç kalmaz. Böyle içi emaye kaplı bir tencere seçtim. Ki kolay bir şekilde ayrıldı. Bakın tencerede hiç kalmadı. Evet. Hemen şöyle şurada spatula yardımıyla. Tahta kaşık olur, spatula olur. Her ikisi de olur kıymetli seyircilerim. Hemen şurada şöyle uzun bir rulo şekline getiriyorum. İlk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra da saracağız. Evet, şimdi burada yapmamız gereken işlem böyle güzel birleştirelim. Şurayı da yaklaştıralım. Hepsini güzelce bir araya topluyoruz. Uzun bir fitil haline geldi. Kıymetli seyircilerim, ilk sıcaklığı çıksın. Hemen şöyle el dayanabilir ısıya gelince rulo şekline sarıyorum. Evet sevgili seyircilerim, hazırlamış olduğumuz çayın kahvenin yanına atıştırmalık. Bakalım Oktay Usta nasıl hazırlamış? Yağlı kağıdından ayırıyorum. İçi bademli. Çok heyecanlıyız. Bayağı bir ses geliyor. Takkur tukur sesler geliyor. İnşallah dişlere zarar vermez. Anam babam, bayağı sert olmuş. Bakalım şimdi şu an için sert ama kestiğimizde nasıl bir görüntü çıkacak? Ben de çok heyecanlıyım. En az sizler kadar sevgili seyirciler. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir ses geldi. Kameraya doğru çevireyim isterseniz arkadaşlar. Şöyle döndüreyim mi ister misiniz? Bademin çıtırtısını duymak ister misiniz? Dışı sert, içi bol bademli bir güzel koku geldi. Sevgili seyirciler, misafirleriniz diyecek ki daha önce ben böyle bir şey tatmadım. Bu nedir? Tarifi nerededir? Oktay Usta'nın YouTube kanalındadır diyebilirsiniz sevgili seyircilerim. Kesiyorum. Şu dokunuştaki sertlik sizi yanıltmasın. Keserken sadece büyük bıçak kullanıyorsunuz. Yakın mesafeden, şöyle uç kısmı değil de ana gövdeye yakın yerden bir elinize bastırıyor. Şu da üstünden destek veriyor. Bol bademli, müthiş bir lezzet olmuş. Kesiyorum sevgili seyircilerim. 3 saat kadar beklettim. 3 saat sonra kesilmeye hazır hale gelmiş oldu. Şimdi hepsini güzelce dilimleyeyim. Ondan sonra da servis vakti diyelim. Değerli seyircilerim, atıştırmalığımız şu anda servise hazır hale geldi. Şu görseli sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz kırılmalar oldu
Ama ve lakin hemen aklıma geldi. Kahvenin yanında kırılmış çikolatalar servis ediyoruz ya. Oradan yola çıkarak şu kırıkları böyle kahvenin yanında parçalayıp da koyabilirsiniz. Ama gerçekten tadı enfes. Çok güzel oldu. Bademli hazırlanmış güzel bir tatlı kahvelerin ve çayların yanında bakın. İç dokusunu görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Badem, içindeki kakao, kreması, şekeri ve çikolatasıyla hazırlanmış güzel, değişik bir tatlı. Sevdiklerinize, dostlarınıza farklı tatlar sunmak istiyorsanız Oktay Usta sizler için kanalında özel tarifler hazırlıyor. Efendim, değerli seyircilerim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kanalımın büyümesinde yardımcı olan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beğeni butonuna basıp, like atıp, bildirim zilini açıp, abone olup destek olan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni lezzetlerde inşallah buluşuncaya kadar hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.